Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem gösterişli hem güzel hem de hızlı ilerleyen güzel bir örgü modeli yapacağız. Modelimizi belki ilk defa göreceksiniz. Harika güzel bir örgü modeli sevgili hanımlar. Şöyle süper Ören Bayan'ın süper bir ipiyle arkadaşlar, süper Star markası ipiyle sizlere güzel bir model anlatacağım. Bebe yünü sevgili hanımlar. Hemen şöyle ilmek sayılarımı ve şişlerimi de vereyim. Videoyu uzatarak başınızı ağrıtmak istemiyorum. 3,5 milimde şişlerimi kullanacağım. İpim şöyle orta kalınlıkta bir ip arkadaşlar. Evet, 3,5 milim şişlerimle sevgili hanımlar tüm örgü modellerinizde kullanabileceğiniz harika bir model yapacağız. Şöyle bir ters bir düz lastik modeli hazırladım arkadaşlar. Sizler dilediğiniz lastik modellerinizi hazırlayabilirsiniz. Modelimize her tür lastik modeli yakışır arkadaşlar. Harika bir model. Şöyle 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ve 2 ilmek bakın. 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmekle modelimizi kuruyoruz. Evet, hazırsanız hemen desenimize geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu arada kanalıma henüz abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinize de destek verirseniz çok sevinirim. Evet sevgili hanımlar, örgümüzün ön yüzünden modelimi kuruyorum. Dediğim gibi siz lastik modellerinizi yapın. Burada yelek hırka yapacaksanız kenar patlarınızı ayarlayın. Modelinizi 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmekle kurun. Şimdi modelimiz 3 ve 3'ün katları olduğu için sevgili hanımlar şöyle 1, 2, 3, 3 ilmekle model kuruyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın 1, 2, 3. Bu 3 ilmeğin arasından birer tane ilmek alıyorum. Bakın 1, 2, 3. Bakın şöyle biraz uzun tutacağız. 3 ilmeğin arasından aldım. Bir kez doluyorum. Buradaki 3 ilmeğimi örüyorum. Evet. 3 ilmeğimi bıraktım. Bakın şimdi şişimde 5 tane ilmeğimiz var. 3 ilmekten 5 ilmek yapmış olduk. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Şu 3 ilmekle 1, 2, 3. Bakın 1, 2, 3. Şu üçüncü ilmeğin de önündeki boşluktan ilmek alıyoruz. Şimdi 2 ilmeğin arasından bir ilmek alıyorum. Bir. Hemen ikinci ilmeğin önünden bir ilmek alıyorum. 2. Hemen üçüncü ilmeğin, bakın şu üçüncü ilmeğin önünden bir ilmek alıyorum. 3 ilmekten, bakın 3 ilmek elde etmiş oldum. İlk sıra sık olduğu için biraz sık oluyor arkadaşlar. Bir sonraki modelde daha rahat olacak. Bir kez doladım 4. Bir de 3 ilmeğimin üçünü birlikte örüyorum. Evet, bu 3 ilmeğimizi de örüyoruz. Biraz sıkı da örmüşüm arkadaşlar. Evet, 3 ilmeğimi bıraktım. Bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Şimdi birinci ilmeğimin önünden bir ilmek alıyorum. Sonra ikinci ilmeğimin önünden bir ilmek alıyorum. Üçüncü ilmeğimin önünden bir ilmek alıyorum. Bakın ilmeklerimi uzattım. Bir kez doladım. Şimdi buradaki 3 ilmeğimin üçünü birlikte toplayacağım. Evet, şu şekilde. Yine buradan 1, 2, 3. Bakın şöyle. Bir ilmek aldım, uzattım. 2 ilmek aldım, uzattım. Biraz daha uzun yapayım, sık oluyor. Şöyle bir ilmek aldım, uzattım. Şimdi şişimde bakın 3 ilmek var. Bir kez doluyorum 4. Bir de buradaki 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. 5. Tekrar 1, 2, 3 bu şekilde bir ilmek aldım. İkinci ilmeği aldım.
Üçüncü ilmeğimizi aldık. Şöyle bir kez doladık. Sadece bu ilk modele başladığımızda bu sıkılık oluyor arkadaşlar. Bir sonraki modelde daha rahat edeceksiniz. Doladık ve 3 ilmeğimizle birlikte ördük. Şişimizde 5 ilmeğimiz oldu. Şimdi son kez burada bakın 4 ilmeğimiz kaldı. Son kez desenimizi kuruyoruz. Aradan bir ilmek aldım. Hemen arkasından bir ilmek aldım. İkinci ilmeğin önünden. Üçüncü ilmeğin önünden 2 ilmeğin arasından bakın. Bir ilmek aldım. Şimdi şişimde 3 ilmek oldu. Bir kez de doladım. Sonra buradaki 3 ilmeğimin üçünü birlikte örüyorum. Şimdi şişimde 5 ilmeğim oldu ve bıraktım arkadaşlar. Kenar ilmeğimizi de düz olarak ördük. Evet, şimdi her bir ilmeğimizde 5'er tane ilmek var arkadaşlar. Kenar ilmeklerimiz hariç. Modelin birinci sırasını bu şekilde yapıyoruz. Modelin ikinci sırasındayız. Arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada benim 5 tane ilmeğim var arkadaşlar, bakın. Şimdi 1, 2. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmeği düz ördüm. Buradaki 3 ilmeğimi örmeden şişime takıyorum. İpim benden tarafta. Bakın 1, 2, 3. Bu 3 ilmeği örmeden şişime taktım. Tekrar ipim ön tarafta. Yine diğer modelin 2 ilmeğini örmeden, hemen örmeden diyorum, 2 ilmeğimizi düz örüyoruz. Pardon, yanlış ilmeği aldık. Şu öndeki ilmeğimizi alıyoruz. Üstüne gelmiş. Birinci ilmeği ördük düz olarak. İkinci ilmeği düz olarak örüyoruz. Sonra buradaki 3 ilmeği ipi kendimizden tarafa alıp örmeden şişimize takıyoruz. Şimdi tekrar birinci ilmeği düz olarak örüyoruz. İkinci ilmeği düz olarak örüyoruz. İpi kendimizden taraf alıyoruz. Bu 3 ilmeği örmeden şişimize alıyoruz. Tekrar birinci ilmeği düz olarak örüyorum. İkinci ilmeği düz olarak örüyorum. 5 ilmeğin 2 ilmeğini düz örüyoruz. Sonra ipi kendimizden tarafa alıp 3 ilmeği örmeden şişimize takıyoruz. Modelimizin ikinci sırasını bu şekilde. Bakın. 2 ilmek düz. İpi kendinden tarafa al. 3 ilmek örmeden al. Son kez 2 ilmek düz. İpi kendinden tarafa al. 3 ilmeği örmeden al. Kenar ilmeğimi de düz olarak öreyim. Evet, modelimizin ikinci sırasında bu şekilde yaptık. Modelin üçüncü sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın arka yüzde 3 ilmeği örmeden aldığımız 3 ilmeği şu şekilde bakın. Üçünü birlikte ördük. Modelimizin üçüncü sırasında yaptığımız işlem. İpi kendimden taraf alıyorum. 2 tane ters. Tekrar buradaki bakın örmeden aldığımız 3 ilmeği üçünü birlikte örüyorum. Buradaki 2 ters ilmeğimi de ters olarak yine örüyorum. 3 ilmeğimi örmeden aldığımız 3 ilmeği üçünü birlikte topluyorum. Buradaki 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 3 ilmeğimi düz olarak üçünü birlikte örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Yine 3 ilmeğimi birlikte topluyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Yine 3 ilmeğimizi burada birlikte topluyoruz. Buradaki 2 ilmeğimizi ters olarak ördük ve kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. Evet, modelimin 3. sırasında bakın bu şekilde yapmış oldum. Modelin 4. ve son sırasındayız arkadaşlar. Arka yüzündeyiz. Pardon. Arka yüzündeyiz. Modelimizin 4. sırasındayız. Bu şekilde 2 düz, 1 ters. 2 düz, 1 ters. Modelin 4. sırası.
2 düz, bir ters, 2 düz, bir ters, 2 düz, bir ters, 2 düz, bir ters ve kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. Modelimizin 4. sırasında bu şekilde yaptık. Modelimizin 5. sırası ve ön yüzündeyiz. Burada tüm ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Hiçbir işlem yok. Tüm ilmekler düz. Modele ilk başladığımızda arkadaşlar lastik üstünü son sırayı biraz gevşek yapın. En son sırayı gevşek yapın. Hani şurada ilmekleri alırken sıkıntı yaşadık ki o sıkıntıyı yaşamazsınız. Ben bir an unuttum. Sizlere hatırlatayım arkadaşlar. Evet, tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum modelimin 5. sırasında. Evet, bu şekilde. Şimdi modelimizin 6. ve son sırasındayız. Burada da tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Evet, bir modelimiz bu şekilde sevgili hanımlar. Hem kolay hem güzel, gösterişli, harika bir model. Umarım hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi ilk modele geçeceğiniz zaman ki sırayı rahat örün. Benim yaptığım gibi burada hani sıkıntı çektik. Sıkıntı çekmeden örün. Şimdi ikinci modelimi şöyle bir kez daha nasıl kuruyorum onu göstereceğim arkadaşlar. Artık ilmeklerimiz daha rahatladığı için daha rahat ilmek alacağız. Hemen göstereyim nasıl yapıyorduk. İkinci modelimizin buradaki modelimizin 1. sırasını şimdi yapıyoruz. 1 2 3 bakın 3 ilmekle kenar ilmeğimden sonra şöyle ilmekleri hafif şöyle uzatıyoruz. 2 3 bakın aralardan 3 ilmek aldım. Bir kez doladım. Şimdi buradaki 3 ilmeğimi birlikte topluyorum. Bakın ilk modelde dediğim gibi sadece size sıkıntı yapıyoruz. Sonra olmuyor. Tekrar bakın 1 2 3 3 ilmek arasından 1 2 3 hemen şöyle bir ilmek alıyoruz. 1 2 3 3 ilmek aldık. Bir kez doladık 4. Bir de ilmeği örüyoruz 5. Evet sevgili hanımlar, ikinci modelimiz de bu şekilde hemen burada kurarak başlıyoruz. Umarım anlaşılır güzel bir model olmuştur. Hoşunuza gitmiştir. Modelimizi bir de ben kamera öncesinde yaptım. Hemen onu da göstereyim hanımlar. Gerçekten çok güzel, çok şık bir model. Bakın şöyle harika bir model. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Gerçekten çok şık ve güzel bir model. Şöyle daha önce görmediğiniz harika güzel örgü modellerinden bir model arkadaşlar. Bakın şöyle. Dilediğiniz tüm örgü modellerinde kullanabilirsiniz. Bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde, anne yeleklerinde, hırkalarında, kazaklarda, berelerde, atkılarda, bebek battaniyelerinde, bebek battaniyelerde misinalı şişte yapabilirsiniz. Şöyle bakın bir ters bir düz lastik modeli uyguladım. Harika bir model oldu. Hemen arkasında bir görelim arkadaşlar. Arkası da modelimizin bu şekilde. Evet hanımlar, bir modelimizin daha sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın diyorum. En güzel günler, en güzel yarınlar sizin olsun. Allah'a emanet olun, en güzeline emanet olun. Hoşça kalın.